Merhaba, bu kez mesleğimle ilgili bir video ile karşınızdayım. Mesleğim muhabirlik. O muhabirlik mesleğini bir dönem savaş muhabiri olarak yaptım. Bana çok sorulan bir soru, nasıl savaş muhabiri olunur diye. Öncelikle muhabir olmak, gazeteci olmak önemli. Çünkü bu işin tabii ki okulları var, çok ciddi okullar var. Ülkemizde de müthiş iletişim fakülteleri, radyo televizyon bölümleri var. Ama alaylı olmak farklı bir olay. Örneğin şöyle bir alet. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Afrika'ya gittiğinizde insanlar kafalarını bunun üzerine koyup uyuyorlar. Siz oraya gittiğinizde ne yapacaksınız öncelikle? İşte o yüzden bu bölümde, bu videoda size anlatacaklarım çok önemli. Herkes hemen savaş muhabiri olmaz. Öncelikle muhabir olması lazım. Gazeteciliğin ABC'sini öğrenmesi lazım. Doğru yerde, doğru zamanda olmak için doğru bir formasyona sahip olmak lazım. Haber nasıl yapılır, fotoğraf nasıl çekilir, video nasıl kullanılır, hele şimdi yeni dönemde montaj nasıl yapılır, kurgu sırasında ne gerekir, hangi programlar, artı gittiğiniz coğrafyalarda bunu yollama durumları. Şimdi benim size anlatacağım bu bölümde ben eski taş devri gazeteciliğinden bahsetmek istiyorum. Taş devri dediğimiz benim şu gördüğünüz makineler var ya, şu Leica'm benim. Yeri geldiğinde ben bunu silah gibi kullandım. Onu başka bir bölümde anlatacağım size. Bu makinenin içine film koyuyorduk. Film 1970'lerde Türkiye'ye ithal yolda geldiği için pahalıydı. O yüzden her baba yiğidin harcı değildi bir film almak. Yani bir kaset film o dönemde benim bu konularda hakikaten benden hiçbir zaman yardımını esirgemeyen Ergin Konuksever abime ve meslekteki abilerime teşekkür ediyorum. Çünkü filmleri piyasadan almış olsaydık biz yoktuk. O kadar paramız yok çünkü. O filmler de Türkiye'nin o günkü koşullarında sarma makinelerinde sarılırdı. O filmleri alırdık, giderdik. Şimdi Leica makina güzel, muhteşem bir makina. Çok da değerli. Bir de motorlu makineler var. Bunları başka bir bölümde göstereceğim. Çok açık söyleyeyim, bir ara flash'ım için motosiklet aküsü taşımak zorunda kalmıştım. Neyse, o taş devrinde biz bunları yaptık. Onun sonucu ne oldu? Vücudumuz aşındı. Omurgamda skolyoz oluştu. Dizler bitik vaziyette. Ama yeni kuşak artık bir cep telefonuyla bile bunları yapabiliyor. Öncelikle ben savaş muhabiri olacağım diye bir şey yok. Ben muhabir olacağım diyorsunuz. Ama savaşlara gitmek zorunda kalırsanız gideceğiniz ülkeyi çok iyi bilmeniz lazım. Coğrafyasını. Ardından yanımızda götürdüğümüz aletler, edevatlar. Kilolarca kamera. Allah kameramanlara sabır versin. Çünkü bir kamera kendisi 17-18 kilo. Sehpası bir o kadar. Aküler, kasetler 40-50 kilo. Bu yükleri taşıyan Salt Gökhan değil ben. Normalde bir belgesel veya bir haber ekibi dünyada 4-5 kişi yapılırken biz tıpkı filmlerde olduğu gibi bu işi ekonomik yapmak için 2 kişi gidince vücutlarımız bize o ödemeli taahhüt gibi yıllar sonra ağrılarla, acılarla geri dönüşleri sağlıyor. İşte gideceğimiz ülkeyi bilmemiz lazım. Bölge dillerini çok iyi bilmemiz lazım. Örneğin Ruanda'ya gidiyorsunuz. O bölgede konuşulan bir dil var. Swahili. Jambo. Onu bile öğrenmek önemli. Giyim, kuşam. Valla öyle bir şey öğrendim ki ben bu ciddi savaş muhabirliği veyahut da tehlikeli yerlere giderken, yani başka insanların kaçtığı yere koşarak giderken, risk alıp giderken bir şey öğrendim. Sahra'ya gideceksen, Büyük Sahra'ya, Afrika'ya gideceksen yanında bir poların olsun. Ama kutuplara gideceksen de mayonu götürmeyi unutma. Çünkü İzlanda'ya gittiğin zaman fıstık gibi o karlar içinde sıcak böyle göllerde, göletlerde yüzüyorsun. O yüzden iklimle ilgili çok iyi hazırlıklı olmamız lazım. Gariptir, bazı arkadaşlarımız mesela kilolarca fön makinesini götürürdü. Uzun saçlarını kurutmak için ama böyle bir lüksümüz yok. Saçlarımızı da ona göre kesmemiz gerekiyor. Askeri giysiler asla giymemek gerekiyor. Bunun acısını, bunun bedelini Vietnam Savaşı'nda bir anda 25 tane dünyanın değişik bölgelerinden gelen gazeteciler ödedi. Çünkü o güne kadar, Vietnam Savaşı'na kadar Amerikan ordusunda siz embedded gazetecilik yaptığınız süre içinde bayağı askeri giysiler giyiyordunuz. Değişik ordularda da aynı şey yapılıyormuş. Freetown'daki Amerikan üssünden Monrovia'ya doğru birazdan havalanacağız. Yaklaşık 12 kişi 3 ayrı helikopterle yola çıkıyoruz. İnşallah varırız. Ama bir anda Vietcong, içinde gazeteciler olan bir helikopteri bunlar asker deyip roketle vurduğunda aralarında çok ünlü Amerikalı fotoğrafçı Larry Barrow'un da olduğu onlarca gazeteci hayatını kaybetti. O yüzden gazeteciler yelek bizim olmazsa olmazımız bu dönem ama o da çok eskiye dayanmıyor. O yeleği ilk taşıyanlardan biri olduğum için söyleyeyim. 1980'lere kadar böyle safari giysili çok cepli ceketler. 80'lerden sonra direkt balıkçıların kullandığı motive edilmiş yeleklerle devam ettik. Çünkü cepler önemli. Pantolonlarımızın her an diz çöküp oturup fotoğraf çekmeye hazır olmamız için gerçekten sağlam olması lazım. Ütülüymüş gibi temiz olması lazım. Ayakkabılar olmazsa olmaz. Çok sağlam, her türlü ortamda kullanabileceğimiz, tabanları da
gerçekten ortopedik ayakkabılar olması lazım. Çünkü gariban o ortamlarda en çok ağırlığımızı taşıyan ayaklarımız Beraber ilerliyoruz. deforme oluyor, ağrıyor, şişiyor, balonlar yapıyor. Afganistan yürüyüş sırasında ayaklarımı ben tanıyamadım, inanır mısınız? Bütün bunlar sırasında bir bandana gerekiyor. Bandana mı? Hani o var ya benim eski haberci logosundaki. O niye gerekiyor derseniz, valla suyu süzmek için de kullandım. Terlediğim zaman olmazsa olmaz. Jungle'lara gittiğim zaman içine biraz sigara tütünü koyup, boynuma koyup veya kollarıma bağlayıp zehirli hayvanlardan, örneğin yılanlardan ve akreplerden koruyor. Düşünebiliyor musunuz? Tütün sağlığa zararlı olduğu gibi hem akrepleri hem yılanları, zehirli yılanları uzaklaştıran bir madde. Hele o değişik insan biyolojisinden çıkan bazı salgılarla buluştuğunda o koku facia. Malum işte o kokuluyu tanırsınız. Sigara içenler iyi bilir. Pardon, içmeyenler iyi bilir. İşte bütün bunlar yapacağımız hazırlıklar. Uygun fotoğraf makineleri, mutlaka bir flash veya bir aydınlatma sistemi. Yapacağımız yolculuğun birilerini anlatırken bir video, artık o telefonlarda var ama mutlaka olması lazım. İşte o video kameranın sayesinde ben size şu anda geçmiş dönemlerime ilişkin görüntü gösteriyorum. Yoksa fotoğraflarda kalırdık. 1985 yılından itibaren inanır mısınız? Gittiğim her işte bir video kameram vardı. Ve onların sayesinde. Evet, kaset daha da pahalıydı ama bir sürü görüntüm var. Tarihsel görüntü bunlar üstelik. O yüzden bunlar. Ama tabii bütün bunları alacak iyi bir çanta. O çantayı size gösteririm. Su geçirmemesi gerekir, hafif olması gerekir. Hatta şimdi portatif tekerlekli olup yeri geldiğinde sırt çantası, yeri geldiğinde de içindeki ağırlık bizi fazla yormasın diye sürüklenebilir nitelikte tekerlekli çanta. Bununla ilgili kafasından geçenleri bize insanlar bir takım böyle prototip olarak sunuyorlar. Biz denemelerini yapıyoruz. Ama bunlar üretilmeden önce de İnanır mısınız? Çok şey biz kendimiz yapıyorduk. Yani bütün bu aletleri, edevatları bazı dostlarımız bize yapıyorlardı. Örneğin su altında çekim yapmak için housing, dünyanın parası. Yani kameraya verdiğiniz paranın benzerini housing'e veriyorsunuz. Bizim Engin Aygün valla o fiyatların 1/5'ine daha dayanıklı ve de kameraya en uygunu, ele en iyi rahat alınabilir housing'leri yapıyordu. Bütün bunlarla ilgili Türkiye'de çok ciddi çalışanlar var. Bu arada fotoğraf makinesi, kamera tamirci kardeşlerimizi, abilerimizi unutmayalım. Benim bir diğer Leica'm mermi isabet etti. Sağ olsun Nazmi abim onardı. Üstelik Leica bile fark edemedi. İnanır mısınız? İşte bu tür olaylar bizim seyahate gitmeden önce ve seyahat dönüşünde yapmamız gerekenler. Savaşlara gitmek önemli. Önce gitmek önemli. Yani vize almak. Ben bugünlerde bir vize için uğraşıyorum. Vizeyi aldınız. Uygun bir uçak bileti buldunuz. Kendinize veya şirketinize uygun. Çünkü pahalı. Tarihlerin de değişken olması lazım. Şimdi öylesine biletler var ki tarihi değiştiremiyorsunuz. Yeni bilet alıyorsunuz. Peki vardınız oraya. Yerel dilleri bilen bir özelliğiniz var mı? Ben yıllarca kırık Arapçamla, biraz Farsçamla Orta Doğu'yu elimde tuttum. Ama yeterli mi? Keşke daha iyi bilseydim. O yüzden İngilizce, Fransızca bilmenin dışında bir ikinci, üçüncü dile ihtiyacınız var. Veyahut da o bölgede size destek olacak yerel dilleri konuşan insanlara ihtiyacınız var. Bunlar dostluklar da olabilir. Artı yani eğer şirketiniz iyiyse rehber tutarsınız. Televizyonsanız fixer tutarsınız. Bunlar bölgenin yerel dillerini bilip yaşam biçimlerine göre sizin gidişatınızı ayarlayan insanlar oluyor. Ama biz ne yapıyoruz? Benden önce o şu andaki Google amcadan o dillerde öğrenmemiz gereken kelimeleri öğreniyoruz, bir yere yazıyoruz. Çünkü olur ya telefonumuzun pili biter, elimizde bir kağıt olması lazım. Unutmamanız gereken mutlaka bir defter ve iyi bir kalem. Onu da söyleyeyim. Bir İsviçre çakısından bahsedeceğim. Hani çok özellikli çakılar. Onlar artık çok farklı ülkelerde üretildiği için sadece İsviçre ülkenin adı olarak kaldı. O çakılardan mutlaka gerekiyor ama yanınızda değil. Unutmayalım, uçaklarda ve bazı bölgelerde bazı binalara girerken o çakılara el konulabilir. Bu malzemeler çok ama çok değişebilir. Bölgeye göre, ülkeye göre değişir. Ama savaş bölgesine gittiniz. Önce bir tarafta olmanız gerekiyor. Ya resmi güçlerle ya da onlara karşı savaşan asilerle. İki taraf için bağlantılarınız olması gerekir. Resmi ise akreditasyon dedikleri ya da embedded gazetecilik dedikleri gibi kaydınızın, kuydunuzun ülkenizden geldiğinize dair belgeler gerekiyor. Ama eğer ben gerillalarla, asilerle olacağım derseniz o bambaşka bir konu. Orada size bir uzman, deneyimli bir arkadaş, bir dost gerekir. Gelişi güzel ben geldim bu örgüte, girmek istiyorum, örgütle ilişki kurmak istiyorum demek yok. Daha önce o bölgeye gitmiş bir insanın veya bir kurumun referansıyla ancak gidilebilir. Evet,
Evet, asi güçlerin yanına gittiniz. Onların her şeyi açık değil. Onların da gizlilikleri var. Çünkü savaştıkları bölge, düşman diye tanımladıkları resmi güçler arasında her an hayatlarını kaybedebilir bu insanlar. O yüzden ketum olduğunuza, yani sır saklamayı bildiğinize inanmaları lazım. O da bir güvendir. Bu hareketlerinizle insan psikolojisini tanımakla olur. Artı vücudunuzu iyi tanımanız lazım. Benim başıma geldi, çok açık söylüyorum. Lübnan'da dünyaca ünlü bir örgütün lideriyle gittiğimde bize beklememiz gereken yer bir cephanelikti. Yer altındaydı. Arkadaşımın sigara krizi tuttu, çıktı ve bir daha çalışmadık. Ya bunlar çok önemli. Yani benim sigara krizim geldi, ben burada dayanamam derseniz veya ben bu yürüyüşe sigaramla giderim, tüttürürüm sigaramı derseniz öldürürler. Çünkü o sigaranın ateşi kilometrelerce öteden karşı güçler tarafından görülebilir. Artı yürüyüşe ilişkin vücudunuzu, performansınızı bilmeniz lazım. Terlemenizi bilmeniz lazım. Çünkü bazı insanlar çok çabuk terler, tuz kaybeder. Bazıları yavaş yavaş. Vücudunuzu tanıyacaksınız. Savaşın ortasındasınız, cephedesiniz. Geldiniz, şu ana kadar geldiniz. Asilerle beraberim. Liberya'da gördük. Bizim kameramızı çevirdiğimizde gözümüzün önünde insanlar cesetleri parçalamaya başladılar. Orada kameramızı kapatıyoruz. Veyahut da devlet güçleriyle berabersiniz. Çok daha kuralları var. Daha acımasız. Yasak dediği zaman durmanız gerekiyor. Bir gizli çekim ve onun fark edilmesi sizle beraber başka insanların hayatlarına mal olabilir. Artı şu anda bombalı arabalar. Nerede patlayacağı hiç belli olmaz. Yanın başımda patladı benim. Allah korusun. Zaten çok yakınsa hayatta kalma şansınız yok. Ama ben uzaklarda da gördüm. O yüzden oradaki davranışlar, yani bana düşen biliyor musunuz? Lübnan'da, Beyrut'ta Ajans France Press'in ofisinde kahvaltı yaparken bir bombalı araba patladı. Toz içinde kalktık. Kulaklarımız duymuyordu çünkü patlama etkisiyle sağır olmuştum. Aşağı indim binadan, toz indi. Bakanlığın duvarına yaslanmış bir adam, tek bacaklı, yerde kopmuş bacağını benden istemişti. Ve ben o şok içinde o adama kopmuş bacağını götürdüm, verdim. Bütün bunlar her yerde olabilir. Yani savaşa gittiğiniz zaman salt, hoş geldiniz, buyurun çalışın denmiyor. Artı davranışlar değişebiliyor. Yani sizinle o ana kadar çok iyi olan insanlar bir anda bir bomba patladığında bir yakınlarını kaybettikleri zaman, bir arkadaşlarını kaybettikleri zaman canavara dönebiliyorlar ve sizi öldürebiliyorlar. Sizin yüzünüzden bunun olduğunu söyleyebiliyorlar. Başıma geldi bütün bunlar. O yüzden insan davranışlarının çok hızlı değişimlerine hazırlıklı olmanız lazım. Artı dedim ya, buraya gelmeden önce öğreneceğiniz birkaç cümle, onların dilinde güzel laflar, temel öğrenilecek bazı sözler var. Yani size ilişkin, karşı tarafa ilişkin. Bunları bilmeniz gerekiyor. Artı yapmamanız gereken çok önemli bir şey. Birincisi kontrol noktaları, baraj deniyor veya checkpoint deniyor. Bunlar evrensel 2 tane isim. Askerlerin veyahut da gerillaların checkpointlerine geldiğiniz zaman ben buradan vazgeçtim, geri dönüp başka yere gideyim dediğinizde Allah korusun bize 2 tane arkadaşımız bu yüzden gözlerini kaybetti. Biri Gürcistan'da Levent Öztürk, bir diğeri Emre Aygen Romanya'da. Çok arkadaşım da hayatını kaybetti bu yüzden. Sakın bir kontrol noktasına geldiğinizde dönüş yapmayın. Orada sonuna kadar bekleyin. Başımıza geldiği için söylüyorum. Soğukkanlı olun. Korkmadığınızı hissettirin insanlara. İnsanın hayvansal bir özelliğidir. Korkana saldırır. Korkana karşı kötü davranışlarını sergiler. O yüzden korkmadığınızı hissettirin. Bütün bunlar tabii hızlı değişimler. Tabii ki başka bir olay daha var. Ben gerillalarla gittim. Asilerle gittim. Anne güzel, karşımda hükümet kuvvetleri, onlar beni tanırlar deyip saf değiştirmek, %100 ölüm. Bir arkadaşım Nikaragua'da bu yüzden öldü. Gittiğimiz bölgelerde çatışmanın ortasındayız. Demin çok şeyden bahsettim. Unuttuğum bir şey var. Tam ortada kalmak. Burada da kullanılan silahları bilmeniz lazım. Yani havan topu atılıyorsa, havan topu biliyorsunuz böyle direkt, yani görünmeyen bir yere atılan bir roket ama parçalandığı için tıpkı el bombası gibi o şarapneller korkunç bir şekilde ortalığa saçılır. Her şarapnel parçası adeta bir bıçak gibi parçalar her şeyi. O zaman yere yatmak gerekiyor. Bir de roketler var, füzeler var, katyuşalar gibi. Bütün bunlar verdikleri hasarlar. Artı bazı silahlar kullanılır, hiç hesapta olmayan. Bunu ben İsrail'lerin Filistin'de, Lübnan'da kullandıklarını biliyorum. Bu bir tuzağı gibidir. Veyahut da çiviler gönderirler. Yani tepede bir uçak bir kutuyu salar. O kutu yeryüzüne yaklaştığında açılır. İçinden binlerce küçük tenis topu büyüklüğünde parçalar saçılır. Bunlar birer el bombası gibidir, bir mayın gibidir. Yani o yüzden o savaşa gitmeden önce savaşan güçlerin neleri kullandığını, ne tür silahları olduğunu bilmek lazım. Ama kurşunun adres sormadığını da tekrar hatırlatayım. Bütün bunlar size bir kere de
anlatılacak gibi basit şeyler değil. Yaşam ve tecrübeleri olacak. Başka videolarımda size böylesine meslek olaylarımı, meslek tavsiyelerimi yaşadıklarımla anlatmaya çalışacağım. Hoşça kalın.